Videoma hoş geldiniz. Bu videomda size yakın geçmişte bir anda ortaya çıkan ve bağımlılık haline gelen bir fenomenden bahsedeceğim. Selfie ya da TDK'nın önerdiği Türkçeleştirilmiş haliyle öz çekim. Selfie. Hayatımıza aslında yakın sayılabilecek bir tarihte girmiş olan bu kelimenin etimolojisine baktığımızda İngilizce'de kendi anlamına gelen self kelimesinden türetilmiş olduğunu görüyoruz. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen selb biçiminden evrilmiş bir sözcük. Basitçe kendi fotoğrafını çekmek işte. Kendini çekmek. Ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Çünkü ilginç olan şu ki bu kelime bir anda ortaya çıktı ve dünya çapında kabul gördü. Hatta öyle ki bu kelimenin Türkçeleştirilmiş hali olan öz çekim kelimesi neredeyse hiç kullanılmadı. Türk Dil Kurumu selfie kelimesine karşılık gelecek olan öz çekim kelimesini otofoto, çekinti, fotoben, kendin gör, kendin çek, haleti ben, özbiçem gibi yaklaşık 500 öneri arasından seçti. Fakat bu tip durumlarda sonuca her zaman toplumsal kolektif karar verir. Toplum herhangi bir şeyi bir şekilde benimsediğinde artık onu değiştirmek kolay kolay mümkün olmaz. İnsanların her şeyden bir tane seçmek gibi bir özelliği var. Mesela Tarkan'ı düşünün. Uzun süre Türk popuna egemen isim oldu. Tarkan gibi onlarcası vardı aslında. Tıpatıp onun gibi olanlar. Fakat toplum sadece onu seçti. İkinci bir Tarkan hiç olmadı. Veya Hayko Cepkin'i düşünün. Tüm o sıra dışı tarzı ve tavrına göre, üstelik dönemine göre oldukça marjinal bir adam olmasına rağmen toplum Hayko Cepkin'i sevdi ve benimsedi. O yüzden ikinci bir Hayko Cepkin mümkün değildi. Bu tip unique seçimleri pek çok alanda kullanıyoruz. Bazı kelimeler de böyle işte. Pek çok alternatifi olsa da her zaman alışılagelmiş olan, benimsenen ve kabul gören kullanılıyor. Üstelik bu kelimelerin doğru ya da yanlış olması da önemli değil. Pek çok yanlış kelime ve cümle kullanıyoruz günlük hayatımızda. Bunların bazılarını yanlış yazıyor, bazılarını yanlış telaffuz ediyoruz. Ama bu önemli değil. Dediğim gibi önemli olan kabul görmesi. Kelimeler ve anlam ve bağlam. Yani asıl önemli olan o kelimenin çağırdığı, çağrıştırdığı şeyin ortak toplum zihninde aynı şeye işaret etmesi. Şimdi selfie dedik, birinin kendi görüntüsünü fotoğraf çekmesi. Kendi görüntüsünün yansımasına biraz fazla takıntılı birini daha tanıyoruz. Kendisi Yunan mitolojisinden Narkisos. Aslında bu selfie ile bağlantılı bir hikaye bu. Yani narsizmle ilişkisi. Bunlara daha sonra geleceğim fakat biraz daha geriden alalım konuyu, ne dersiniz? Fotoğraf çekmenin tarihine inelim. Fotoğraf sözcüğü ilk kez 1839'da Fransız kütüphaneci Sir John Herschel tarafından kullanılıyor. Herschel'in Latince foto yani ışık ve graphein yani yazmak, çizmek sözcüklerini birleştirerek elde ettiği ışıkla çizmek anlamındaki fotografe sözcüğü tüm dünyada kabul gören bir kelime oluyor. Teknoloji o günden bugüne inanılmaz derecede gelişti fakat kelimenin anlamı hala geçerliliğini koruyor. Çünkü fotoğraf için temelde hala ışığa ihtiyaç var. Fotoğraf çekmek için gerekli araç gereçlerin başında gelen fotoğraf makinelerinin temeli olan karanlık kutu yani camera obscura ilk kez 10. yüzyılda Arap bilim insanı, optikçi, matematikçi İbni Heysem tarafından icat edilmişti. Karanlık bir odanın bir duvarına ufak bir delik açıldığında dışarıdaki cismin görüntüsü içerideki duvara ters olarak düşüyordu. Daha sonraki yüzyıllarda 1420'li yıllarda mimar, heykeltıraş ve matematikçi Filippo Brunelleschi aynı sistemden yola çıkıp büyük bir karanlık oda içinde oluşan görüntünün çizimi ile perspektifi doğru olarak kullanma konusunda çalışmalar yaptı. 1550 yılında görüntünün daha net olması amacıyla bu kutuya optik takılması ve merceklerin geliştirilmesiyle de ilk parlak temiz görüntüler elde edildi. Bu sistem uzun yıllar ressamlar tarafından önemli bir yardımcı araç olarak kullanıldı. Asıl fotoğrafçılık 19. yüzyılın başlarında Fransız fizikçi Joseph Nicéphore Niepce ile başlıyor. Niepce 1826 yılında kimyasal işlemler yoluyla kalıcı görüntü elde eden ilk kişi oldu. 1840'ta İngiliz William Henry Fox Talbot, duyarlı kağıt üzerine görüntü ve daha sonraki banyo işlemlerini geliştirdi. Daguerreotype adını verdiği bu buluş, fotoğraf makinesinin içine yerleştirilebilen ışığa duyarlı hale getirilmiş metal tabakalardan oluşuyordu. Bu tabakalar sayesinde fotoğraf çekim süresi 8 saatten 3 dakikaya düşmüştü. İngiliz mucit Frederick Scott Archer'ın 1851'de bulduğu ve cam negatiflerin yapılmasına imkan sağlayan kolodyum yöntemi modern fotoğrafçılığın temelidir.
1878 yılında Edward Muybridge'in ünlü fotoğrafı 4 nala ileri koşan bir atın gerçekte nasıl olduğunu gösterip hareket eden şeyleri incelemede insan gözünün yetersizliğini kanıtladı. Bu fotoğrafın çekilmesiyle sinemanın da yolu açıldı. 1947'ye geldiğimizde artık Edwin Land Polaroid fotoğraf sistemini geliştirmişti. Artık bu sistemde çekimden yaklaşık 1 dakika sonra pozitif fotoğraf alınabiliyordu. Kolay taşınabilen ilk fotoğraf makinesi üretimine ise 1928 yılında George Eastman Kodak tarafından geçildi. Seri üretim fotoğraf makinesinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. 1935'te Kodak şirketi ilk renkli film olan Kodachrom'u buldu ve bu tarihten itibaren renkli fotoğrafçılık başladı. Renkli fotoğrafın bulunmasından sonraki buluşlar daha çok makine tekniği üzerine oldu. Büyük boyutlu mekanik makineler giderek küçüldü, işlevleri arttı ve elektronik duruma geldi. Yakın geçmişe kadar dijital fotoğraf makineleri altın çağını yaşıyordu. Ta ki cep telefonlarının kamera sistemleri gelişene kadar. Özellikle de bu videomun konusu olan selfie, dijital fotoğraf makinelerinin devrinin sonlanmasında önemli bir rol oynadı. Başlarda cep telefonu kameraları oldukça basitti ve düşük çözünürlük sunuyordu. Fakat insanlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeyi ve aynı zamanda bu telefonlarla kendi fotoğraflarını çekmeyi o kadar çok sevdiler ki telefon kameraları kısa bir zaman içinde inanılmaz boyutlara evrildi ve günümüzde artık telefon üreticileri öncelikli olarak kullanıcılara hatırı sayılır kalitede bir ön kamera çözünürlüğü vaat ediyor. Bütün bunlara şu basit olay sebep oldu aslında. Telefonu kendi elinde tut, kameraya bak ve kendi fotoğrafını çek. Bu basit görünen davranış biçimi tabiri caizse teknolojiye yön verdi. Günümüzde artık iyi bir ön kamera deneyimi sağlayamayan bir telefon markasının piyasada rekabet etme şansı yok. Tabii bu kadar motomot basit değil. Bazı olaylar bazı şeylere sebep olur fakat sonra o farklı yollara da evrilebilir, farklı alanlarda da kullanılabilir. Şu anda ön kameranın tek işlevi selfie değil tabii. Yüz tanıma sistemlerinden tutun da görüntülü görüşmelere ve pek çok sosyal medya uygulamalarındaki kullanımlarına kadar bir hayli kullanım amacı oluşmuş durumda. Fakat unutmayın, tüm bunlar şu aslında tuhaf görünen hareketle başladı. Tarihte bilinen ilk fotoğrafa bakıyorsunuz. 1826 yılından pencereden Legras'a bakan bir fotoğraf. Fotoğrafı çeken Nicéphore Niepce, fotoğrafın fotoğraf levhası üzerinde belirmesi için 8 saat beklemiş. Temple Bulvarı'nın Louis Daguerre tarafından 1839'un başlarında çekilen bu fotoğrafı bir insana ait ilk fotoğraftır. Aslında kalabalık bir sokağın fotoğrafı olmasına rağmen çekim süresi 10 dakikadan fazla olduğundan trafiğin akışı fotoğrafta görünmek için fazla hızlı kalmış. Tek istisna, ayakkabılarını fotoğrafta görünecek kadar uzun süre cilalatan sol alt köşedeki bu abimiz. Bu fotoğraflara bakmak sanki bir zaman yolculuğu yapmak gibi değil mi? Bu fotoğraflar çekildiğinde şu anda yaşayan hiçbirimiz dünyada bile değildik. Şu fotoğrafı hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Bu fotoğraf 2 Mart 2014'te 86. Akademi Ödülleri esnasında çekilmişti. Bu fotoğraf, selfie'nin dünya çapında yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştı. Pek çoğu ilk selfie'nin bu fotoğraf olduğunu sanıyor. Fakat aslında selfie'nin tahmin edildiğinden çok daha eski bir tarihi var. 2017 yılında Paris Hilton, 11 yıl önce bugün Britney ve ben selfie'yi icat etmiştik diyerek bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu fotoğraftan sonra tabii cevaplar ardı ardına gelmeye başladı. The Beatles grubunun gitaristi George Harrison, 1966 yılında Tac Mahal'de çektiği bir selfie'yi cevap olarak gösterdi. Kasım 1966'da astronot Edwin Aldrin Jr.'ın çektiği selfie, uzayda çekilen ilk selfie olarak tarihe geçmişti. Daha sosyal medya ortada yokken çekilmiş bu selfie'ler, Paris Hilton'a kapak üstüne kapak olurken, işler iyice üst noktalara çıkmaya başladı. Ve boom! Frank Sinatra selfiesi. 1938. Ardından New York Şehir Müzesi'nden bir füze daha geldi. Byron şirketi, Joy Byron amca, Pierre McDonald, Albay Marciu, Popcore ve Ben Folk'un New York'ta çektiği bir selfie. 1920. Bu da o fotoğrafın çekiliş esnasında yandan görünüşü. William Davis Hassler'ın şapkalı ve şapkasız 2 otoportresi. Yıl 1917. Sosyal medya Paris Hilton'un bu şekilde pertini çıkara dursun fakat gerçekte ilk selfie için inanılması zor ama günümüzden 184 yıl öncesine gitmemiz gerekiyordu. ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşayan Robert Cornelius'un 1839'da
Lamba mağazasının dışında çektiği bu fotoğrafın tarihin ilk selfie'si olduğu tahmin ediliyor. "Ulan acaba fotoğraf çıktı mı?" ifadesini çok net görebiliyoruz yüzünde. O zamanın teknolojisiyle objektifin önünde kaç dakika bekledi Allah bilir. Bonus olarak şu efsaneyi de unutmamak lazım. Bir maymun tarafından çekilen bir selfie. Endonezya ormanlarındaki malak maymunu Naruto, 2011 yılında fotoğrafçı David Slatter'ın kamerasını alarak bu şekilde kendi fotoğrafını çekmişti. Bu fotoğrafın ilginç bir hikayesi var. Bir doğa fotoğrafçısı olan David Slatter, 2011 yılında bir grup maymunun fotoğrafını çekmek için gittiği Endonezya'da tripod üzerindeki fotoğraf makinesini açıkta bırakarak uzaklaşıyor ve bu sırada maymunlardan biri makineye yaklaşarak kendi fotoğrafını çekiyor. Slatter'ın Monkey Selfie adıyla yayınladığı bu fotoğraflar internet ortamında yoğun bir ilgi görüyor ve fotoğrafın Wikimedia Commons'ta kullanılmasıyla olaylar başlıyor. Olay Monkey Selfie Copyright Dispute isimli bir davaya dönüşüyor. Slatter fotoğrafın telif hakkının kendisine ait olduğunu söyleyerek fotoğrafın siteden kaldırılmasını talep ediyor. Ancak Wikimedia fotoğrafı çekenin Slatter değil maymunun kendisi olduğunu söyleyerek talebi reddediyor. 2015 yılında PETA yani Hayvanlara Etik Muamele için Müdahale Edenler isimli hayvan hakları organizasyonu maymun adına fotoğrafçıya dava açıyor. PETA fotoğrafın maymun tarafından çekildiğini savunarak fotoğrafın telif haklarının maymuna verilmesini talep ediyor. Dava yargıcı maymunun fotoğrafları kendi çekmiş olsa bile maymunların telif hakkı ihlali davası açmaya yetkileri olmadığı gerekçesiyle davanın sürdürülemeyeceğini söylüyor ve davayı reddediyor. PETA mahkeme kararına itiraz etse de daha sonra taraflar anlaşmaya varıyor. Fotoğrafın gelirlerinin 1/4 Endonezya malak maymunlarına bağışlanıyor. Ancak bu anlaşma mahkeme kararını etkilemiyor ve fotoğrafın telif hakları maymuna verilmiyor. Şu anda bu fotoğraflar insan olmayan bir hayvanın eseri adı altında kamu malı olarak değerlendiriliyor. Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan fotoğraf, kendini oluşturacak bilimsel çalışmaların sonucunda ortaya çıktı. Bu yöndeki bilgilerin neredeyse 2000 yıldan fazladır biliniyor olmasına rağmen uygulamaya başlanması ve bugünkü baş döndürücü gelişim hızına ulaşması son 160 yılın ürünü. Her çalışma kendini bir adım daha ileriye götüren bir diğer çalışmayı oluşturdu ve başlangıçta 8 saat olan pozlama süresi şu anda saliselere indi. Sosyal medya var olduğu günden bugüne kişilerin birbiriyle tanışmaları, anlaşmaları, kendilerini ifade etmeleri, hatta aşık olmaları, çevreleriyle olan ilişkilerinde uyum sağlayabilmeleri, kendi kültürlerini üretebilmeleri ve bu kültürü gelecek nesillere taşımaları aşamasında önemli bir unsur oldu. Hayatlarımızda bu kadar etkileri olan bilgisayar destekli teknoloji ve sosyal medya alanı doğal olarak sanat, müzik, fotoğraf, sinema gibi sanat dallarında da değişiklikler yarattı. Teknolojik gelişmeye en açık ve değişmeye en müsait olan sanat dallarından biri de fotoğraftı. Fotoğraf temelde aslında oldukça eski dürtülerimize dayanıyor. İnsanlığın ta en başından mağara dönemlerinden beri var olan bir dürtüsü. Yaşantımızdan geriye kalan bir kayıt bırakma isteğini resmetme eylemi olarak mağara duvarlarına işlemedik mi? İlk insanların mağara duvarlarına çizdiği resimlerle başlayan görünür olma isteği günümüze gelindiğinde kendini bir şekilde devam ettirdi. Sosyal medyada fotoğraf paylaşarak görünürlüğünü ve görselliğini sunan insanlar, medyada fotoğraf kullanımının değişip dönüşmesine ve yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu. Teknolojinin etkisiyle analog fotoğraflardan dijital fotoğraflara geçiş süreciyle birlikte fotoğrafta değişimler yaşandı ve fotoğraf bu değişimlerden etkilenerek özçekim haline dönüştü. Dijital devrimle birlikte fotoğrafın üretim süreci tamamen değişime uğrayarak çeşitli davranış şekilleri ortaya çıktı. Özçekim, sosyal medyada fotoğraf paylaşımı ve insanların kendini ifade etme biçimlerini farklılaştırdı. Sosyal medyada birey adını, cinsiyetini, fiziksel görünümünü, ekonomik düzeyini, tüketim alışkanlıklarını, ilişki durumunu, medeni durumunu, eğitim seviyesini, kariyer bilgilerini sosyal medya üzerinden istediği gibi yeniden yaratıp kurgulayarak yeni bir benlik oluşturabiliyordu. İnsanlarda gerçek ya da kurgu, gerek sosyal gerek özel alanda yaşanan bu oluşumlar, insanların hayatlarında, düşünce sistemlerinde ve davranışlarında değişimlere sebep oldu. Selfie kelimesi 2012 yılında Time dergisinde yayınlanan en çok kullanılan kelimelerden biri ve Oxford Sözlüğü'nde de yılın kelimesi seçilmişti. Günümüze gelinceye kadar değişen, dönüşen dünya düzeni içinde dünyayı algılama ve anlamlandırma biçimleri de değişim, dönüşüm geçirmiş, bunların sanata yansımasında
Fotoğrafa yenilikler, yeni teknikler, yeni anlamlarla farklı etkiler kazandıran pek çok farklı akım ortaya çıkmıştı. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte görüntülerin kolay çoğaltılabilir olması ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla fotoğraf yeni bir görsel dil yarattı. Fotoğraflar farklı anlamlara gönderme yapabilir hale geldi ve insanlar toplumda bu yolla yeni davranış kalıpları edindiler. Dijital çağın ortaya çıkardığı sanal dünyada insanlar farklı davranış biçimleri ortaya koydular. Bunlardan ben merkezcilik, kimlik inşası, mutluluk gösterimi ve tüketim unsuru gibi değişen davranış şekilleri ortaya çıkarak mevcut kuralların, normların içeriğinin değişmesine, yeni anlamlar yüklenmesine, toplumsal düzenin içindeki değerlerin önem ve anlamlarının farklılaşmasına sebep oldu. Sosyal medyada yaşanan bu davranış değişiklikleriyle birey kendini yeniden üretebiliyordu. Birey toplumu şekillendirirken toplumda değişen teknolojiyle bireyi şekillendiriyordu. Teknolojiyi icat eden insan fotoğraf akımlarını da kendi yarattı. Bugünse insanın kendi eliyle icat ettiği, yarattığı bu akımlar insanın davranışlarını ve toplumsal yapıyı şekillendiriyor. 2004 yılında Facebook, 2010 yılında ise Instagram'ın sosyal ağ platformu olarak kullanımının artmaya başlamasıyla birlikte sosyal medya etkileşimi ve internet ortamında bireysel tanım önem kazanmıştı. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda sosyal medyada narsizm, çekingenlik ve yalnızlık gibi boyutların etkili olduğu kişilik özellikleriyle sosyal ağ sitelerindeki davranışlar arasında benzerlik olduğu sonuçlarına rastlandı. Türkiye'de de giderek önemi artan ve sosyal bilimler alanındaki araştırmalara konu olan sosyal medya, farklı psikolojik boyutları da beraberinde getirdi. Bu boyutların en dikkat çekici olanı ise narsizm olarak tanımlandı. Bu durum, sosyal medyada kişisel olarak promosyonunu yapan, diğer kullanıcılardan onay ve dikkat bekleyen, bunun içinde öz çekim paylaşımlarda bulunan kişilerin davranışlarıyla ilişkili. Narsizmin kelime anlamı kendini beğenme ve kendine aşık olmaktır. Kelimenin kökeni Yunan mitolojisinde kendi görüntüsüne aşık olan Narkissos'tan geliyor. Narsist kişilik sahibi insanlar kendi beden ve görüntülerine karşı aşırı beğenme duygusu içindedir. Bireyselliğin öne çıktığı bu kültürün ürünü olan sosyal ağlarda da fotoğrafın sergilenmesi ve beğeni toplamasının arzulanması bir yönüyle narsistik bir eylemdir. Sosyal medyada bu narsist duyguyu destekleyen bir yapıdadır. Günümüzde kendini çektiği bir fotoğrafı olmayan veyahut bunu paylaşmayan bir insan neredeyse yok, değil mi? Hepimiz narsist miyiz o halde? Hayır, değiliz. Fakat yaptığımız bu eylemin altında böyle bir duygu var. Bu duygu bazılarımızda uyuyan bir volkanik dağ gibi, bazılarımızda ise aktif bir yanardağ. Hep söylediğim bir söz vardır. Sorun miktardır. Birazcık narsizmden veya birazcık egodan kimseye zarar gelmez. Fakat bunların miktarı abartıldıkça başkaları için çekilmez olur. İnsanların sosyal ağlarda her an izleniyor olduğu düşüncesi, sanal kişilik, sanal imaj yaratmak koşuluyla kendisine hayran bir görüntü oluşturması, tıpkı Narkissos'un suda kendi aksini görerek kendine aşık olması durumuna benzer. Kişi sosyal medyada toplumsal olarak kusursuz ve değerli bir benlik görüntüsüne bürünerek takipçileri tarafından olumlu geri dönüşler, beğeniler almak isterken aynı zamanda yeni bir imaj yaratarak bir kimlik oluşturur. Sosyal medyanın ilk zamanlarında ifade biçimi çoğunlukla yazıydı. Biliyorsunuz. Fakat şu an yazı tek başına asla yeterli değil. O yüzden yazı, fotoğraf, ses, video, kısaca medya adına ne varsa hepsini bir arada kullanıyoruz. Günümüzde sosyal medya profillerine baktığımızda aslında ne görüyoruz? Kendini anlatmak için fazla zahmete girmeye gerek olmayan bir sistem. Yani anlatmak yerine göstermek. Hiç tanımadığınız birisinin Instagram profiline giriyorsunuz ve tek bir yazı bile okumaya gerek kalmadan sadece paylaştığı kendi görüntüleri üzerinden bir karakter analizi yapabiliyorsunuz. Çünkü o zaten kendisini o fotoğraflarla anlatıyor aslında. Söylemek yerine gösteriyor. Basit ve etkili değil mi? Tamamen sanal fakat gerçeğe çok yakın unsurlarla dolu bir dünya. Nerede olursan ol, tek tıkla bu dünyanın içine dahil olabiliyorsun ve içeride yaptığın her eylem aslında bir varlık iddiası. Mağara duvarına resim çizen adamla hemen hemen aynı şeyi yapıyoruz. İçeri giriyoruz ve ben buradayım diyoruz. Tabii biz mağara duvarına resim çizen adamdan çok daha fazla şey söylemek için bu dünyanın içindeyiz. Sadece ben buradayım veya buradaydım demek için değil. Ben zekiyim, ben güzelim, ben yakışıklıyım, ben kaslıyım. Bakın ne kadar yardımseverim. Bunun gibi onlarca, yüzlerce kişilik inşası parçaları.
Bu söylemleri, bütün bunları bize yaptıran şeyden ayrı düşünemeyiz. Egodan. Revolver filminde sevdiğim bir replik vardı ego hakkında. Benden ister korkun, ister saygı duyun ama lütfen özel olduğumu düşün. Hepimiz için geçerli olan bu özel olma, özel hissetme dürtüsü, sosyal medya davranışlarımızın itiş gücü. Yetenekliysen onu biri görmeli, yoksa o yetenek ne işe yarar değil mi? Her şey her zaman başkalarıyla ilgili. Dedim ya, birazcık egodan zarar gelmez. İçine kapanık, pısırık biri olmaktansa, yetenekli olduğuna inandığı alanlarda kendini gösteren biri olmak daha iyi bana göre. Pek çok insan için bu ego olarak görülecektir. Fakat birileri öyle düşünecek diye yeteneklerimizi kendimize saklamamalıyız. Kişi hem toplumda hem de sosyal medyada kendisine imaj yaratarak "ben buradayım, beni gör, duy, kabul et" diyerek var olan kimliğini güçlendirmeye, görünür kılmaya çalışır. İmaj, belirli bir toplumsal konum içerisinde kişilerin belli amaçlar için gerçekleştirdikleri kurgusal bir görüntüdür. İmaj, kurgulama süreci içinde belli bir hedefe ulaşmak üzere kodlanır, donatılır ve başarının ölçüsü bu kodlamanın işe yarama, başarılı olma düzeyidir. Burada imajın araçsallığı kendini gösterir. Kişi kendi görüntüsünü değil, kurgulayarak yarattığı görüntüsünü öne çıkararak imajın yanıltıcılığını ortaya koyar. Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyada kullanımının yanında insanların, özellikle gençlerin hayatı yorumlayış biçimleri, öz çekimin doğmasına ve kişilerin davranış biçimlerinin değişmesine önemli bir etken oldu. Dijital çağa tanıklık ederek büyüyen insanların fotoğrafı ve selfie'yi yorumlamasıyla beraber bireylerde farklı davranış şekilleri ortaya çıktı. İnsanların kendini ifade etme biçimi olarak selfie'yi seçmesinin pek çok sebebi var. Bu nedenlerden en önemlilerinden biri ben merkezli yaşayan, zahmetsizce sonuca ulaşmak isteyen, hızlı tüketen, nasıl göründüğüne ve nasıl görünmek istediğine karar veren, varoluşumuzun önünde bulunan beğenilme tutkusu. Özçekim fotoğraf, içinde yaşadığımız toplumun dışa vurum göstergesidir. İnsanlar yaşadıkları toplumda önlerine sunulan gündelik bilgileri ve toplumsal ilişkileri kurmada ve ilişkileri sürdürmede hazır buldukları kuralları işleyerek ve yorumlayarak yeniden üretiyor ve hem kendini hem de sosyal yapıyı değiştiriyor. Bugün bu değişimlerde tarihten bugüne fotoğraf sanatını etkiledi ve selfie akımının doğuşuna yol açtı. Bu da insanlarda yeni kişilik özellikleri oluşmasına sebep oldu. İnsanın teknolojiyi, teknolojinin de insanı ve toplumu etkileme süreçleri insanoğlu var oldukça devam edecek.